Evet, yuvarlak motiflerimizi bitirdik. Şimdi sırada uzun parçamızı öreceğiz. Yani yan körüğünü öreceğiz. Ben 20 tane trabzan üzerine yapmak istiyorum. Bunun için de 22 tane zincir çekeceğim. Yani yapacağım ölçüden 2 sayı daha fazlasını yapacağım. Zincirimizi de çekelim. Bir diyorum. 2, 3, 4, 5. Biraz rahat yapalım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 2 tane fazladan zincir yaptım. Şimdi buradan yapmayacağız çalışmamızı. Şöyle arkasını çevireceğiz. Yani düz kısmından değil, arka kısmından çalışacağız. Bakın buradan. Yani trabzanlarımızı yine dolamalı bir trabzan yapacağız. Dolamalı sık iğne adı her neyse. Şuralardan girişler yapacağız. Şu kısımlardan. Böyle sırtında düz bir çizgi var. Şöyle önden baktığımızda 2 tane başak var. Bunun arkasında bir tane düz bir çizgi var. İlk sıradaki girişlerimizi buralardan yapacağız. Şimdi bir tane doluyorum. Dolamalı çalışacağız çünkü. 1 ve 2 taneyi bırakıyorum. Üçüncüye giriş yapıyorum. Yani 1, 2'yi bıraktım. Üçüncüden bir ilmek çıkarıp üçünü birlikte çekiyorum. Doluyorum. Hemen yanındaki noktayı buluyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Üçünü birlikte. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. O kısımda göstereceğim. Şu an 18 tane trabzanımı yaptım. Son 2 taneyi yapıyorum. 19. ve 20. sonuncuyu da yapıyorum. Evet, sonuncuyu da yaptık. Dönmek için her defasında aynı şeyi yapacağız. Burayı mutlaka iyi izleyelim. 2 tane zincir. 2 tane zincirden sonra arkaya dönüyorum. Batacağım nokta zincirlerimin hemen dip noktasındaki sık iğnenin yani trabzanın çift kanadı. Şimdi yine 2 zincirden sonra dönüyorum. Oradan trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Doluyorum. Buraya batıyorum. Ve bu şekilde sona kadar ilerliyoruz. O sonu da size göstereyim. Ondan sonra yapacağımız şey hep aynı. Dönerken 2 zincir, dönüşte zincirin dibindeki trabzanın dibine batıyoruz. Sona yaklaştık. Doluyorum. Bakın burası önemli. Burayı es geçmeyin. Şöyle çeviriyorum.
Hemen burada o çift başak görüntüsünü görüyorum. Bakın burası. Son noktamız bu kısım. Yine 2 tane zincir, 2 zincirle dönüyorum. Dönüyorum. Bir tane doluyorum. Batacağım nokta zincirlerin dibindeki bu kısım. Doladım. Yapmaya devam ediyorum. İsterseniz sayalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani şuradaki zincir. Onu saymanıza gerek yok. 20 tane bu gördüğünüz gibi trabzanım var. Arada bir elinizde bu şekilde bir el ütüsü yapabilirsiniz. Böyle. Zaten en sonda bir buharlı ütü yapacağız. Şimdi kaç sıra öreceğimi ben de bilmiyorum açıkçası. En sonda zaten birazdan size kaç sıra, kaç santimetre ördüysem söyleyeceğim. O halde ben önce bir bunu öreyim bu şekilde. Hiç başka değişen bir şey yok. Evet, ben uzun parçamızı bitirdim. Kaç santimetre olduğunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şöyle önce bir en kısmından bakalım. 11,5-12 santimetre kadar bir eni var. Boyu ise şuradan bir tutalım. Bir hayli uzun oldu. ...86 santimetre. 12 santimetreye 86 santimetre uzunluğunda ince uzun parçamızı ördük arkadaşlar. Eğer sizin çantanızın ölçüsü daha küçük olacaksa bu yuvarlak parçalar, siz ona göre bir orantı yapıp bu parçayı da o şekilde yapabilirsiniz. Yani çapı küçük olacaksa elbette bu parçanın uzunluğu da daha küçük olacaktır. Tabii ben bu arada astarlama işine de geçtim. O kısımları da sizinle paylaşacağım nasıl yaptığımı. Bu şekilde bir kumaşım var. Poplin bir kumaş bu. Herhangi bir kumaşta kullanabilirsiniz. İçerisinde keçe kullandım ben. Şimdi parçamın bir tanesinde keçeyi ve astarı çantamın örgü kısmıyla nasıl birleştirdiğimi sizlerle paylaşacağım. Bu kumaşın içerisinde yaklaşık 2 milimetrelik bir kalın keçe var. 2 milimetre kalınlığında bir keçe. Herhangi bir renkte kullanabilirsiniz. Benim siyah keçem vardı, onu kullandım içinde. Sizler bu renkte bir keçe kullanırsanız daha iyi olur. Mesela keçe kullanmayacaksınız. O zaman sadece astar yapacaksanız bu şekilde kumaşı çantanızın parçalarının boyutlarında kesip makinayla da dikebilirsiniz. Ben önce makinayla keçemle kumaşı buluşturup daha sonrasında el dikişiyle örgüme birleştirdim. Aslında amacım hepsini birlikte makinede dikmekti ama o kadar kalın geldi ki kesinlikle makinam kaldırmadı bu dikişi. O sebeple sonradan bu parçalarımı örgümle el dikişiyle birleştirme yaptım. İp ve iğne ile birlikte. Sizler makineniz eğer ki kalın bir dikişe müsaitse makinede dikebilirsiniz ya da bir terziye verebilirsiniz. Tamamıyla sizin tercihinize ve imkanlarınıza kalmış. Şimdi bu parçaları nasıl kestik peki? Onu da değineceğim. Şimdi burada yuvarlak bir parçamı sizlere göstereyim. Önce keçeyi kestim arkadaşlar. Parçama, keçemin kalınlığını da şöyle yakından görebilirsiniz. Belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle yapalım. Bakın 2 milimetrelik bir kalın keçe bu. İnce keçe de kullanabilirsiniz ama bu çok daha tok bir duruş sağlayacaktır. Önce parçamı keçemin üzerine koydum. Onun büyüklüğünde böyle bir keçe kestim. Bakın böyle. Yalnız şeye çok dikkat edin. Yani kesinlikle kenarlardan taşma yapmasın. Hatta biraz daha içeride kalsın. Çünkü nasıl olacak? Üzerine kumaşı da koyacağız. İçe doğru bir katlama yapacağız. Dikeceğimiz yerler şu kısımlar olacak. O sebeple keçemiz
örgü parçamızdan bir miktar içeride kalacak şekilde keselim. Ben bir sabun yardımıyla parçamı koydum ve çizip kesim yaptım. Sonrasında bu keçemle kumaşımı da kestim. Kumaşı da şu şekilde. Bunu da kumaşım beyaz bir kumaş olduğu için, açık renk bir kumaş olduğu için bu yuvarlak parçayı kumaşımın üzerine koydum. Ardından kurşun bir kalemle bakın bu şekilde çizdim. Sonrasında 2'şer santim şöyle 2'şer santim bir pay bıraktım. Bu 2 santimlik paylarla bir kesim yaptım. Bundan 2 tane yaptım. 2 parça için. Sonrasında uzun parçam içinde mesela burası 12 santimetreydi. Örgüm 12 santimetreydi. Keçemi 10,5 bakın 10,5 santimetre kadar kestim keçemi. Çünkü onu da dikiş paylarının olması lazım. Biraz içeriden olacak şekilde. Burada da bir miktar pay bıraktım. İki taraf içinde. Keçemi örgümden bir miktar kısa yapmış oldum. Onu da aynı şekilde önce keçemi kestim. Parçamı koyup. Sonrasında kumaşımı kestim. Yine kumaşın her tarafından 2'şer santimetrelik paylar bıraktım. Hem buralarda hem de buralarda. Sonra içe katlayarak makinede diktikten sonra ardından parçamla yine el dikişiyle birleştirme yaptım. Bakın bunu diktim. Dediğim gibi keşke makinem kullanışlı olsaydı da hepsini birlikte dikerdim. El dikişi hiç yapmamış oldum ama temiz bir dikiş oldu. Diğer parçada bu dikişi sizlerle paylaşacağım, hiç merak etmeyin. Bir de cep kestim ben. Bu parçada cep kullanmıyoruz. Önde olacak parça. Şu diğeri için cep kullanacağım. Cep içinde şöyle ikiye katlayarak bir kumaşı kullanacağım. Bunun da ölçüsünü vereyim sizlere. Şöyle. Eni 46 santimetre, 47 santimetre gibi. Boyu da 32,5-33 santimetre gibi bir parça. Bunu şu şekilde ikiye katlayacağım tersten. Böyle. Bu şekilde katladıktan sonra buradan şuraya kadar, buradan da buraya kadar dikip, yani şöyle bir dikiş yapıp çevirmek için bir miktar boşluk bırakacağım. Bu tarafı da dikeceğim. Sonra terse çevirdikten sonra bu parçamı, yani buna yapmayacağım aslında, diğerine yapacağım. Ona cep olarak tabi terse çevirip şöyle olacak. Ya tabii bu astar yapmayı planlayanlar için, diğer arkadaşlarım direkt çantayı örüp biraz sonra dikişi gösterdiğimde dikebilirler. Cep de buradan böyle olacak arkadaşlar. Nereden diktim onu da diğer parçada sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir de sapımız var. Ben suni deri bir sap kullanıyorum bunun için. Sizler herhangi bir sap kullanabilirsiniz. Deri saplar, gerçek deri saplar, böyle suni deri saplar ya da örgü saplar veya da bir saç örgüsü yaparsınız. Saç örgüsünü çantanıza takabilirsiniz. Tabii ki tamamıyla sizin isteğinize kalmış. Bunun uzunluğu 75 santimetrelik bir suni deri sap, dikilebilir saplar. Bundan tabii 2 tane var. Şimdi nasıl yapacağız? Şurada bir kolaylık göstereyim size. Şimdi ihtiyacımız olan toplu iğneler. Toplu iğneleri şöyle çeşitli yerlerden tutturalım. Dikişimiz kolaylaşır. Elde de dikiş yapabilirsiniz. Makineniz yoksa veya da terzi imkanınız yoksa.
Tabii benim toplu iğneler, emektar toplu iğneler böyle bükülmüş vaziyetteler çok kullanılmaktan. Bu şekilde yaptıktan sonra buralardan minik kesikler atın ki dikişiniz elde de dikseniz ya da atıyorum şeyde de dikseniz, makinede dikseniz dikişiniz kolaylaşacaktır. Şuradan bir makas alayım ben. Şöyle buradaki çizginize gelmeyecek şekilde şuraya kadar falan minik kesikler atın. Bakın tam buraya gelmesin. Yani çevireceğiniz yere tam gelmesin. Ne olur ne olmaz. Böyle minik ara ara işte 5'er santim gibi aralıklarla böyle kesikler atın ki bütün her tarafa bu kesiklerden atıyorsunuz. Sonra şu şekilde kıvırıyorsunuz. Makinede veya elde, yani elde dikerken buradan dikemezsiniz ama yine de dikilebilir. Şöyle tutturmalar yapılabilir. Rahat bir şekilde kıvırarak rahat yuvarlanır böyle. Dikişinizi yapın. Sonra motifimize nasıl birleştireceğiz ona da bakalım. Bir de mıknatısla çıt çıt kullandım. Dikişli bir çıt çıt kullanmak istemedim. Benim elimde bunlar vardı. Bu şekilde geçirmeli. Bunu da nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Önce bu parçamı bir dikmek istiyorum. Saplarımı nereden diktim onları da mutlaka gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar, ben parçamı diktim. Bahsettiğim şey sizlere buydu. Yani buralardan böyle çentikler attık. Daha sonra makine dikişi yaptık. Makine dikişi yapmayan arkadaşlar şuradan da tutturabilir. Hafif birkaç yerden tutturursunuz. Sonra benim gibi biraz sonra yapacağım gibi el dikişi yapabilirsiniz. Cebimi de bu şekilde yerleştirdim. Çift kat olarak. Bir hayli büyük bir cep oldu. Çok da kullanışlı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu parçamı bir kenara bırakıyorum. Bunu motifimle birleştirmeden önce yapmam gereken bir işlem var. O da sap dikmek. Şimdi sapımı nasıl dikiyorum? Nerelerden dikiyorum? Aralığı nedir? Ondan size bahsetmek istiyorum. Saplarımızı şu şekilde düz olacak bir şekilde dikmeliyiz. Yani böyle biraz dışa doğru vereceğiz verevini. Böyle. Arasındaki kaç santimetrelik boşluk bırakacağımızdan da şöyle bir bahsedelim. Yaklaşık 25 santimetre aralıkla dikebiliriz. Yani şu bir uçtan bir uca 25 santimetre olacak. Ama şöyle biraz dışa doğru olacak. Dümdüz dikmeyeceğiz. Dümdüz dikersek takarken böyle bir kıvrılmalar falan oluyor. Yuvarlak bir zemine diktiğimiz için nasıl göstereyim? Mesela şurada gösterebilirim. Biraz önce ben dikmiştim diğer parçayı. Bakın böyle. Yani şu şekilde gelmiyor, dümdüz gelmiyor. Biraz böyle. Zaten siz de anlayacaksınız onu. Şöyle düz değil de biraz dışa doğru bakacak uçları, sapların. O şekilde tam bir üçgen oluşturuyoruz. Daha güzel ve daha estetik görünüyor açıkçası. Bu kısmı ne kadar diktiysek diğerini de aynı şekilde dikiyoruz. Bu da aynen 25 santimetre alttaki aralık. Bakın şöyle. Buradan buraya kadar 25 santimetre. Şu kısım da bir daha dar. Burası daha dar. Buraya baktığımda 23 santimetreyi görüyorum. Bir de benim saplarım 75 santimetrelikti. Belki sizin saplarınız daha uzun olacaktır. Daha uzun bir sapınız varsa şayet daha alttan da bir dikiş uygulayabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize ve kullanımınıza kalmış. Şimdi diğer parçanın sapını nasıl dikiyorum? Ben böyle mandallar kullandım. Diğer diktiğim parçayla eşitledim. O şekilde mandallarımı kullandım. Renkli ipimden kullanacağım. Bir miktar kağıt ipimden böyle taktım. Şu şekilde yapıyorum. Belirlediğim yerden arkadan bir giriş yapacağım.
Biraz bırakıyorum, düğüm atmadım. Bunu daha sonra içeride yürüterek kaybedeceğim. Şöyle bir çapraz dikiş yapacağım. Buradan çıkmak istiyorum. Şu kısımdan. Dikerken bu motifimizdeki delikleri kullanırsanız kağıt ipe zarar vermemiş olursunuz dikerken. Daha rahat ipinizi çekebilirsiniz. Şöyle sıkıyoruz. Bir kat daha gideceğim. Aynı yerlerden birer kere daha çıkacağım. Daha sağlam olması için. Dört taraf için de aynı işlemleri yapıyoruz. Sizler tabii nasıl isterseniz o şekilde dikebilirsiniz. Bu kadar dikişimiz. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğiz. Yani yönleri dediğim gibi biraz böyle bakıyorlar. Dümdüz inmiyorlar. Yani deri sapımın yönü bu şekilde inmiyor. Bakın böyle bir verev şeklinde. Çünkü yuvarlakta öyle takarken güzel olmuyor. Şimdi bu ipi de arkada şöyle kaybediyorum. Astarı dikmeden önce bu işlemi yapmamız bizim işimizi kolaylaştıracak kesinlikle. Bu kadar yeterli. İpimi kesiyorum. Sonra
Diğer ilk baştaki ipimi şöyle biraz gerdirip tığ yardımıyla aralarda yürüteceğim. Birkaç yerden yürütmek yeterli olacaktır. Zaten üstten de astar gelecek. Gayet sağlam olacak. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Sapımızı böyle diktik veya da farklı şekilde. Bu tarafı da aynı şekilde dikiyoruz. Diğer parçaları da dikiyoruz. Şimdi ben bu kısımda dikeceğim. Ardından bu parçamı nasıl monte ettim onu da göstereceğim sizlere. Evet, şimdi sıra geldi çıçıtımızı yerini ayarlamaya ve takmaya. Şöyle cep kısmımızı görüyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz parçamızı. Henüz motifimizi birleştirmedik. Şöyle cepleri birbirlerine denk getiriyorum. Böyle bir katlama işlemi yapıyorum ortalamak adına. Böyle katladıktan sonra ortayı buluyorum. Ortaya şöyle bir kalem yardımıyla bir nokta koyuyorum. Sonra bu şeyimi alıyorum, çıtımı alıyorum. Dikerseniz de tabii ki buna hiç gerek yok. Şöyle ortayı getirecek şekilde böyle yaptıktan sonra kalem yardımıyla iki tarafından işaretleme yapıyorum. Tabii ben daha önce bunu yapmıştım. Şöyle buralara bir kesik atacağız. Ve diğer parçamızda da tabii ki birbirine denk gelmesini sağlayacağız. Aynı yerden yapacağız diğerini de. Şimdi bu şekilde katlıyorum. Bu noktada son derece dikkat etmeniz önemli. Minik bir kesik atıyorum. Şu an keçeyi kesmemiş olabilirim. Sadece kumaşı kesmiş olabilirim. Bunun için de böyle bir kalemle minik bir keçeye geçiş yapıyorum. Bu kadarı yeterli olacaktır. Sonra çıçıtımı alıyorum. Bu deldiğim noktalardan geçiş yapıyorum. Kalemle biraz daha keçemi açacağım. Aslında hiç bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Çekim yapıyorum diye galiba. Bakın dışarıya uçları çıktı. Şöyle bir aparatı var. Bunu buraya koyuyorum. Sonra ben içe doğru buradaki parçayı içe doğru katlıyorum. Şöyle masanın üzerinde daha rahat olacaktır. Bunu herhangi sert bir şeyle de yapabilirsiniz. Biraz üzerine bastırıyoruz. Bu kadar basit. Aslında çok daha basit. Diğer parçamı da aynı şekilde yapmıştım. Şöyle çıt çıt olarak yaptığımda bakın
aynı hizada olduklarını görüyorum. Şimdi sırada bu parçamıza tersini alıyoruz. Dikiş işlemini yapıyoruz. Burada da askılarını saplarına diktiğimiz için şöyle ortalıyoruz. Ortaladıktan sonra ortasını buluyorum. Milimetrik çalışıyoruz arkadaşlar gerçekten. Özellikle hava çok sıcak. Çekim yapmak da zorluyor. Bu sesime de yansımıştır zannediyorum. Ortaladık. İsterseniz şöyle sayabilirsiniz de başaklarını ortayı bulmak için. Nasıl isterseniz. Amacım bu çıt çıtımın ortaya gelmesi, ceplerimin düzgün durması. Yani her şey çok düzgün olsun istiyoruz açıkçası. Her bir aşaması emek. Bir yerde fire verip de yanlış bir işlem yapmak tabii ki istemiyoruz. Bu şekilde çıt çıtımla belirleyicimin olduğu yeri ortaladıktan sonra artık cebimde düzgün duruyor diyorum. Zaten saplardan da bakabilirim ona. Şöyle bir simetri yapıyoruz. Sonra ben yine emektar mandallarımdan faydalanıyorum. Böyle birkaç yerden tutturuyorum. Çünkü toplu iğneler mümkün değil tutmaz. O nedenle böyle sert bir şeylere ihtiyaç duyacağız. Bu şekilde bütün her tarafına da mandal takabilirsiniz. Birkaç yerine de takabilirsiniz. Diktikçe mandalları ilerletir, yürütürsünüz. Burada da ben aynı işlemi uyguladım. Hizalama çok önemli bu parçalarda. Önce bunu katladım, bu parçamı. Bir belirleyici taktım. Ortaladığım yerden, her iki taraftan. Sonra bu kumaşımı da, keçeli kumaşımı da aynı şekilde ikiye katladım. Ortaları ortalara denk getirerek mandallar yardımıyla mandalları yürüte ilerlete dikişlerimi daha düzgün yaptım. Sizlere tavsiye ederim. Tabii bunun ufak tefek tiyolar gerçekten önemli. Çünkü örüyorsunuz, dikiyorsunuz. Birleştirmede muntazamlık olmazsa hiçbir işe yaramaz. Şimdi dikiş işlemine geçeceğiz. Nihayet artık bu dikiş işlemine geçiyoruz. Bir iğne ve ip yardımıyla dikeceğiz. Zaten başka türlü dikemeyiz. Gerçekten ben de şaşırmaya başladım. Şöyle mandalımı çekiyorum. Arkadan bir yerden iğnemi sabitliyorum. Biraz konuşmadan dikeyim. Belki daha faydalı olacaktır sizler için. Bakın şu kısımlardan dikeceğiz. Şöyle. Yani bir kumaşımızdan bir örgümüzden şeklinde. Aralıkları size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz ama ne kadar dar aralıklarla dikerseniz dikişiniz o kadar muntazam olacaktır. Şurada çok buraya doğru gelmeyin. Yani çıktığınız yerden çok ileriye doğru ipinizi kumaşınıza geçirmeyin. Direkt çıktığınız yerin, bu da bir püf noktasıdır, hemen karşı gelen kumaştaki noktasından içeride yürütebilirsiniz istediğiniz kadar. O size kalmış. Dar da yürütebilirsiniz, geniş de yürütebilirsiniz. Bundan da ziyade önemli olan nereden çıktıysanız hemen karşısından kumaşa giriş yapın ki arada ivmeler, ipler görünmesin. Bakın buradan çıktım.
hemen hemen karşısına gelen bir noktadan tekrar kumaşa giriyorum. Sonra iğnemi çıktığım yerde de motife hemen karşısına gelen yerden girmeye çalışıyorum. Yani daha geniş de içeride ipi yürütebilirsiniz. Yani daha geniş dediğim şu. Yani bu kadar da yürütebilirsiniz. Yine de karşısına gelen yerden yaparsanız düzgün bir dikiş sağlarsınız. Yani en azından ben öyle yapmaya gayret gösteriyorum. Evet, biraz uğraştırıyor belki ama daha muntazam bir iş çıkıyor ortaya. En azından emeğime değiyor. Çünkü gerçekten her bir aşama emek. Bakın bu şekilde düzgün. Şurayı da biraz sıkın ki çok gevşek kalmasın ipler arada. Bakın neredeyse hiç görünmüyor. Zaten tamamında da hiç belli bile olmayacak yani dikişlerimiz. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Her tarafını dolaşarak geliyoruz. Böyle bir dikiş yapıyoruz. O halde yapalım. Evet, ben dikişimi bitirdim. Gördüğünüz gibi hiç belli değil dikişlerimiz. Gayet temiz oldu. Hatta çantanın bir kısmını da bir tarafını da bu şekilde diktim. Tabii çanta büyük olduğu için yine sığmıyor. Bu şekilde kalın bir iğne ve kendi ipiyle dikişimi yaptım. Aslında şey de yapabilirdik. Tığ ile yürütme ile de birleştirebilirdik bu iki parçayı. Fakat bu şekilde diktiğimizde kutu formunda oluyor çantamız. Eğer ki tığ ile yürütme yaparak birleştirirseniz o zaman daha yanlara açılan, hafif burası böyle açılan bir çanta elde ediyoruz. İğne ile dikerseniz de tam bir kutu formunu elde ediyorsunuz. Tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu kısmını bu şekilde diktim. Buraya kadar. Arka tarafı da sizlerle birlikte dikeceğiz ve çantamızı artık bitireceğiz. Peki nasıl diktim? Burada da birleştirmeler yaptım. Bu şekilde belirleyicilerle ip takıp bağlayabilirsiniz de. Bu yuvarlak parçamızı şöyle ikiye katladığımda, nasıl göstereyim bilemiyorum. Şöyle ikiye katladığımda ortasını buldum. Yani buradan şöyle katlayarak şu şekilde ortasını buluyoruz. Körüğümüzün de ortasını buluyoruz. Birer tane belirleyici takıyoruz. Hem buraya şöyle katladığımızda hem buraya. Bunu da ortadan katladığımızda buraya bir belirleyici takıyoruz. Bu şekilde denk getiriyoruz birbirine ortaları. Daha muntazam bir dikiş için yapıyoruz bunu. Böyle yapıyoruz. Ardından iki parçayı birbirine belirleyicilerle tutturuyoruz dikeceğimiz yerlerden. Buralara ip de bağlayabilirsiniz iki uçtan. Bu şekilde sabitlemeler yapıyoruz ki dikişimiz kolaylaşsın. Böyle çeşitli yerlerden tutturuyoruz. Bir püf noktası daha var. Dikkat etmemiz gereken yer. Özellikle şu iki başta eşit olmasına, sapımızı zaten orantılı dikmiştik. Eşit paylar kalmasına dikkat ediyoruz. Ben nasıl yaptım bunu? Mesela buradan saydığımda, şuradan saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuya körüğümü takıyorum. 9. başağıma. Diğer taraftan da aynı şekilde körüğümü böyle tutturuyorum. Eşitlemiş oluyorum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dikiş işlemi içinde ilk parçayı ben ortadan başladım dikmeye. Yani önce ortadan başlayıp belirlediğim yerden bir uca kadar geldim. Daha sonrasında yine buradan başlayıp buraya kadar geldim. Şu alttaki parçada. Bunda artık yerim gayet belli olduğu için o şekilde kolayıma gelmiş. Şimdi artık bir uçtan başlayıp diğerine doğru dikerek devam edebilirim. Şöyle iğnemizi de ipimizden takıyoruz. Kalın bir iğne. Şurada belirlediğim yerden mesela buradan
şöyle biraz geçiş yapalım. Sonra bu ipi buraya doğru yürüteceğiz. Şöyle bir sabitleme yapalım. Buraya ya da şuraya da ilk bir giriş yapabilirim. Bunu çıkarıyorum artık. Şu şekilde giriyorum. Çok derinlerden dikmeyin. Tek kanat da olmasın. Mümkün olduğunca ikişer kanattan. Zaten şurada mecburen 2 kanattan gireceksiniz ama körük parçamızda böyle 2 ipin olduğu yerlerden. Burayı ilk başlangıç olduğu için biraz fazla sabitleyelim. Birkaç defa giriş yapalım aynı yere. Hatta şu ilk yaptığım yere de. Bakın buradan çift kanattan giriyorum. Karşısına gelen noktadan da çıkıyorum. Çok gevşek yapmadan dikin bunları. Mesela burada da şuraya giriyorum. Şuraya girersem tek kanat olur. Çok sağlam olmayabilir. Bir alttan. Ya böyle denk gelen yerlerden kendinize çift kanatlar oluşturarak, mesela burada şuradan ve şuradan gibi yeri var zaten belli. Bu şekilde çok da gevşek olmadan dikişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Önemli olan karşı karşıya getirmek dikişimizi. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz ve videolarımı faydalı buluyorsanız, abone olursanız, bildirim zillerini açarsanız, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Benim de emeğim karşılık bulmuş olur. Bunu da arada belirtmek istedim. Bu şekilde dikerek bir başa kadar geliyoruz. Daha sonrasında bitmiş haliyle görüşürüz. Evet, geldik bir videomuzun daha sonuna. Gerçekten benim çok içime sinen bir çalışma oldu. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Anlatmadığım böyle bir püskül yaptım ben. Elimde boncuklarım vardı. Onlarla da süsledim. Püskülü dilerseniz size de bir küçük video çekip anlatabilirim ama zaten YouTube'da birçok kanalda bu püskülün yapımı çok güzel anlatılmış. Sizler de oralardan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum yapmanızı, beğenmenizi çok isterim. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.